Efendim Nur Viral'le Sen İstersen Özel'desiniz. Biliyorsunuz programımızın bu bölümüne Türkiye'nin en ünlü doktorlarını, en güvenilir doktorlarını sizlerle buluşturuyoruz. Bugün de programımızda çok önemli bir konuğum var. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman hekim Doktor Valat Miroğlu canlı yayınımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Programımızın ilerleyen dakikalarında da ünlü gazeteci Seyhan Erdağ bizlerle birlikte olacak. Bugün ünlülerin bilinmeyen ticaret hayatını konuşacağız sevgili seyircilerimiz. Şimdi özellikle disk kireçlenmesi yaşayanlar, omuz ağrıları çekenler, ağrı neredeyse canımız orada atıyor ya. Bugün doktorumuz bize bu ağrılardan nasıl kurtulacağımızı tek tek anlatacak. Siz hocam fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanısınız. Evet. Şimdi hemen şunu soracağım. Fizyoterapistlerle aranızdaki fark nedir? Yani biz size hangi hastalıklarla başvuruyoruz? Bu ikisi çok gerçekten karıştırılan kavramlar. Fizik tedavi hekimleri 6 yıl tıp fakültesi okurlar. Ondan sonra tıpta uzmanlık sınavına girip 4 yılda uzmanlık eğitimi alırlar. Yani 10 yılın sonunda fizik tedavi diplomalarını elde ederler. Fizyoterapist arkadaşlar ise bizim çalışma arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımızdır. Fizik tedavi doktoru hastaları muayene eder, tanısını koyar, tedavisini düzenler. Düzenlediği tedavide fizyoterapist arkadaşlar egzersizleri hastalara yaptırırlar. Yani tanıyı koymak, tedavi düzenlemek hekim işi, yaptırmak da fizyoterapist arkadaşların işi. Peki, şimdi tanı çok önemli. Şimdi programımızın birinci bölümünde konuştuk ya, evet internet hayatımızda çok bilgiye ulaşıyoruz ama çoğu zaman da kirli bilgiye ulaşıyoruz. Evet. Mesela son dönemde eskiden çok duymadığımız ama son dönemde artık çok aşina olduğumuz bir hastalık var. Lipödem hastalığı. Bu lipödem hastalığı kadınların bacaklarını daha da kalınlaştırıyor, kilo vermeyi daha da zorlaştırıyor. İleri safhası şu anda ekranda görüyorsunuz, fil hastalığına gidiyor. Şimdi size şunu sorsam, bu ekranda gördüğümüz hastalığın çaresi var mı? Kadınlar çünkü çoğu zaman kaderine terk ediliyor. Evet. Ne yapıyorsunuz hastalığın tedavisi için? Lipödem gerçekten bir bilgi kirliliği olan bir hastalık. Lipödem kadınlarda özellikle bacakları tutan, bazen kolları da tabii tutabilen anormal simetrik yağ birikimi. Ama tabii sadece yağ birikimi olmuyor. Ağrı oluyor hastalarda, morarma oluyor, hareket kısıtlılıkları oluşuyor. Obeziteden bunu ayırmak lazım. Genellikle diyetle de bunu hasta önüne geçemiyor. Yani üst beden küçülse bile alt beden küçülmemiş oluyor. Ve çoğu hasta kendini obez zannedip tedavisini de alamıyor. Çünkü hastalığın da farkında değil. Biz kliniğimizde uyguladığımız tedavi olarak önce bir diyet tedavisi uyguluyoruz. Hastaya lipödeme özel egzersizlerini yaptırıyoruz. Lipödeme özel masajını yaptırıyoruz. ESVT dediğimiz cihazlarımız var. Bunları uyguluyoruz. Günlük yaşamda da daha aktif olmasını sağlıyoruz. Lipödemi hastalar şunu bilmeli, vücuttan atılacak bir hastalık değildir. Yani lipödemin tedavisini alayım, kurtulayım diye bir durum maalesef Uykuya yok. yatırıyorsunuz galiba evet, yani, hastalığı değil mi? Aynen, hastanın ilerlemesini engelliyoruz, konforunu arttırıyoruz. Evet. Yoksa tamamen yok etmek gibi bir tedavisi yok maalesef. Programımızda özellikle değinmek istediğimiz bu konu çok önemli. Çünkü birçok kadın ileri evrelerde bu hastalıkla karşı karşıya kaldıkları zaman hayatları kabusa dönüyor. Evet. Yürüyemiyor, oturamıyor, kalkamıyor, bacaklarında çok ciddi bir ağrı oluyor. Ekranda gördüğünüz fotoğrafta galiba hocam değil mi? Birinci evrede bunu yakaladığımız zaman çok şanslıyız. Elbette, elbette. Yani bütün hastalıklarda bu böyle aslında. İlerledikçe hastalık daha kompleks bir hal alıyor ve geri dönüşüm ve tedavisi daha güç oluyor. Eğer kişide ağrı varsa, morarma varsa, hareket güçlüğü varsa muhakkak ki bir fizik tedavi hekimine başvurmalı. Çünkü mevzu sadece kilolu olma değil, lipödem olabilir. Erken tedavi her anlamda olduğu gibi bunda da ilerlemenin önüne geçer. Çünkü ilerlediği zaman lenf damarlarında da tıkanıklık yaratıp lipolenfödem oluşur. Yani lenfödeme de gidebilir. Artık o zaten iyice bir çıkmaz oluşturur hastaya. Şimdi sevgili seyircilerimiz, disk kireçlenmesi için, omuz ağrılarınız için, bu karpal tünel sendromu için ben hani ağrılarla ilgili her şeyi söylüyorum. Hocamız burada. Neyi sormak istiyorsanız Nur Viral'le Sen İstersen Özel'den ya da hocamızın Valat Miroğlu sosyal medya hesabından da sorabilirsiniz. Lipödemli bir hasta ne yapmalı, ne yapmamalı? Özellikle tavsiyenizle spor konusunda yürüyüş mü, yüzme mi? Lipödemli hasta muhakkak aktif olmalı. Aslında yürüyüş de, yüzme de hastaya fayda sağlayan şeyler. Beslenmesine dikkat etmeli. Özellikle... Ne yememeli hocam?
Mesela karbonhidratı mümkün olduğunca kısıyor bu hastalar. Unlu mamulleri yemiyorlar. Hatta bazı hastalarda süt kısıtlaması bile yapılabiliyor. Çünkü süt bile Peynir de o zaman mesela süt ürünleri Evet, yani protein kaynağını değiştirmesi gerekebiliyor bu tür hastaların. E, Birçok yönden takip edilmesi gereken bir durum aslında. Yani sadece fizik tedavinin alanında değil aslında. Diyetisyen işin içine giriyor. Hatta psikiyatristler bile işin içine girebiliyorlar. Cerrahi bir durum olduğu zaman özellikle 3. evrede sıklıkla cerrahiye gitme ihtimali olabiliyor. İşin içine plastik cerrahlar bile dahil olabiliyorlar. Evet. Şimdi hocam hemen anons ediyoruz. Seyircim çok tatlı. Hemen sorularını sormaya başlıyorlar. Melek Hanım omuzunda ağrısı varmış ve sık sık bu ağrılarım devam ediyor. Omuzda görülen bu ağrının nedeni nedir diye sormuş size. Şimdi omuz ağrılarının birçok nedeni olabilir. Ancak bizim en sık gördüğümüz nedenler genellikle kas problemleri oluşturuyor. Çünkü omuz vücudun en hareketli eklemi ve kaslarla stabilize edilen bir eklem. Bu da haliyle kas yırtıklarına neden olabiliyor. Artı omuzda böyle kanlanması zayıf olan bölgeler var. Burada oluşan bir hasar da maalesef kronikleşebiliyor ve iyileşme oranı düşük olabiliyor. Onun dışında kireçlenmeler de evet görünebilir ancak biraz daha nadir olarak kireçlenmeler de görülebiliyor. Bazı hastalıklarda guatr gibi, diyabet gibi donuk omuza neden olabiliyor, hareket kısıtlıklarına neden olabiliyor. Ancak toparlarsak en sık kas problemleri ve kas yırtıkları görüyoruz haliyle. Bunun tedavisi nedir? Hasta Yani siz nasıl tedavi ediyorsunuz? kliniğimize gelen bir hastayı muayenemizi yapıyoruz. Ultrasonla hasarlı bölgeyi tespit ediyoruz. Buna göre fizik tedavi protokolü düzenliyoruz ve omuz içi enjeksiyonlar hastaya ne uygunsa omuz içi enjeksiyonlarımızı uyguluyoruz. Peki. Kireçlenme için farklı, yırtıklar için farklı. Ne kadar tedavi süresi? Biz genellikle 15 seans üzerinden fizik tedaviyi planlıyoruz. Ancak genelde fizik tedavide seanslar çok sabit de olmayabiliyor. Hastanın durumuna, gelişimine göre, takibine göre bunu arttırabiliyoruz. Ama ortalama 3 haftalık bir tedavi veriyoruz. Son dönemlerde hocam şunu görüyorum, mesela yazan seyircilerimizden de görüyorum. Aslında birçok hastalık için artık özel fizik tedavi merkezlerine hastalar çok rağbet ediyor değil mi? Evet, evet. Yani çok farklı tedavi yöntemleri uyguladığınız için mi? Son dönemde gösterilen bu rağbetin nedeni nedir? Aslında birden fazla nedeni var. Birincisi kamu hastaneleri malum gerçekten çok yoğunlar. Oradaki fizik tedavi uzmanı arkadaşlar, fizyoterapistler çok özverili çalışıyorlar gerçekten. Ancak yine de bir bekleme süresi oluyor. Haliyle bazen hastalar özellikle ağrısı olan hasta çok fazla beklemek istemediğinden alternatif yollar deneyebiliyor. Özel sağlık kurumlarını seçebiliyor. Özel sağlık kurumlarında tabii ki hasta sayısının yine daha relatif olarak, göreceli olarak azlığına bağlı takip daha kolay olabiliyor. Hem fizyoterapist arkadaşın hem hekim arkadaşın. Esnek saatler, esnek mesai saatleri, akşam saatlerine sarkan tedaviler, hafta sonu tedaviler yine hastaların bir seçim nedeni olabiliyor. Peki yani şunu söyleyeyim, bazı hastalıklar için mesela bel fıtığı olabilir, boyun fıtığı olabilir, işte omuz ağrıları olabilir. Hastalar genelde, bilmiyorum sevgili seyircilerimiz siz ne diyeceksiniz ama böyle bir ağrı kesiciyle bu hastalıkları dindirme yoluna gidiyorlar. Evet. Halbuki komşumuzun, akrabamızın bize tavsiye ettiği o ağrı kesici belki gündelik ağrınızı o anda gideriyor. Ama uzun dönemde çok başka sonuçlar ortaya çıkartıyor değil mi? Hastayı zor duruma düşürecek. Kesinlikle. Bu çok sık gördüğümüz bir durum. Şimdi ağrı vücudun bir sinyali aslında. Bir problem olduğunun göstergesi. Ağrıya sevinmeliyiz aslında değil mi hocam? Evet aslında en azından vücut sizi uyarıyor. Bu uyarıyı dikkate alıp tedavisine yönlenmek gerekiyor. Ama bazen hastalarımız bunu ağrı kesicilerle susturmaya çalışıyorlar. Bu da olumsuz olaylara neden oluyor. Nasıl? Bir ağrı kesici aldığınızda dizinizin ağrısı azaldığında belki de yapmamanız gereken hareketleri daha fazla yapar oluyorsunuz. Kendinizi kısıtlamıyorsunuz ve hasarın belki de ilerlemesine neden oluyorsunuz. Artı sistemik durumları da var. Karaciğer hasarı yaratabiliyor, böbrek fonksiyonlarını bozabiliyor, mide bağırsak problemleri yaratabiliyor ağrı kesiciler. Hele bir de bir kalp hastalığı varsa zeminde kalbe de yük bindirebiliyor.
O yüzden ağrıyı susturmak yerine en yakın fizik tedavi uzmanına başvurup bunun nedenini ve tedavisini araştırmak daha uygun olur. Ki fizik tedavi uzmanları da ameliyatsız bir şekilde tedavi Evet, ediyor. Mesela evet. bel, boyun ve diz ağrılarında çok önemli tedavi yöntemleri Evet. var değil mi hocam? Evet, evet. Çok fazla tedavi seçeneğimiz var. Aslında şimdiki hastalar bence geçmiş hastalara göre daha şanslılar. Çünkü enjeksiyonlar konusunda, cihazlar konusunda devamlı gelişmeler var. Yüz güldüren sonuçlar. Evet, yüz güldüren sonuçlar var. Örneğin bir dizden bahsedecek olursak eskiden hastanın seçenekleri çok daha kısıtlıydı. Şimdi devamlı bu alanda gelişmeler var, farklı farklı ürünler var. Bu ürünler hem hastayı sevindiren hem hekim olarak da bizi sevindiren ürünler. Çünkü sonuçları iyi olması bizim de elimizi güçlendiren durumlar yaratıyor. Örneğin son dönemlerde eklem kalkanı tedavisi var revaçta olan. Diğer daha önce yapılan enjeksiyonlara göre çok daha etkin olabiliyor. Eklemi çok daha iyi kavrayabiliyor. Egzozomlar, stokin tedavileri. Hani geçmişte bunlar yoktu. Hastanın bir iki tane seçeneği vardı. Eğer olmadıysa da hemen ameliyat düşünülmeye başlanırdı. Ama şu hocam, anda öyle değil. Doğru söylüyorsunuz. Geçmişte bu tedavi yöntemleri yoktu ama şimdi de o kadar fazla alternatif var ki Evet. kafamız karışıyor. Mesela samimiyetle size şunu sorsam, samimiyetle cevap verir misiniz? Bu serumlar, C vitaminleri, işte takılan, yapılan bir takım hastanın immün yani bağışıklık sistemini güçlendiren o formüller işe yarıyor mu gerçekten? Aslında uygun hastalarda işe yarıyor ama şöyle düşünelim. Bunlar ana tedavi değiller. Yani bunlar yardımcı tedavi. Hastanın asıl sorunu neyse o çözülmeli. Ancak yardımcı olarak glutatyonlar, NAD'lar, alfa lipoik asitler de ciddi fayda sağlıyor. Ben de kliniğimde kullanıyorum. Glutatyon kullandığınız zaman hastanın normal tedavisine ek olarak ağrıları da azalabiliyor, halsizliği azalabiliyor, bağışıklık sistemi güçlenebiliyor. Ya da bir fibromiyalcik hastaya NAD verdiğiniz zaman enerji üretimi artıyor, beyin kapasitesi, beyin fonksiyonlarında iyileşme sağlıyor, anti-incik etki yaratıyor. Ya da bir şekere bağlı, bize çok sık gelir, şekere bağlı sinir hasarı olanlara bir alfa lipoik asit verdiğiniz zaman bu uyuşmalar, karıncalanmalar, yanmalar hep azalıyor. Ama dediğim gibi bunları ana tedavi olarak görmemek lazım. Ana tedavi yardımcı tedaviler olarak görmek lazım ve uygun hasta seçimi de tabii ki önemli. Şimdi siz fibromiyajiden bahsettiniz ya, Erkan Bey bize bir mesaj göndermiş. Diyor ki her güne ağrıyla başlıyorum ve her günün bir ağrı kesicisi var diyor. Bu bahsettiğiniz ağrıları hocam giderir mi diye sormuş. Tabii şimdi her zaman öncelikle hastanın muayenesi lazım. Bize böyle gelen bir hastayı baştan sona muayene ediyoruz. Gerekli görüntüleme işlemlerini yapıyoruz. Eğer ihtiyaç duyarsak kan tetkiklerine bakıyoruz. Ondan sonra çünkü halsizlik çok geniş bir kavram. Yorgunluk, ağrı biraz geniş bir kavram. Ayrıcı tanıları da çok fazla olan bir kavram. Biz fizik tedavi hekimleri olarak da biraz daha ayrıntıcıyız. Tedavilerini tetkiklerin sonucuna göre, muayene sonucumuza göre belirleyip ona göre uyguluyoruz. Yani her ağrının bir çaresi var. Var. Yeter ki siz ağrıyı Evet, tek baskılamayın. başınıza evde çekmeyin, baskılamayın. Bir de her seferinde şunu söylüyorum ekran başındaki sevgili büyüklerime özellikle. Bazen bize öğretilmiş duygular vardır ya hani ileri yaştasın artık bu ağrılar olacak. Ya onu şöyle söyleyeyim yani ileri yaştasın artık bunu çekmek zorundasın. Herkesin tedavilerle dediğim gibi yeni tedavilerimiz var. Herkesin tedavilerle yaşam konforu arttırılabilir. Hani ben bunu çekmek zorundayım deyip ağrıyla yaşamak zorunda kimse değil aslında. Tıp gelişiyor, enjeksiyon seçenekleri gelişiyor, cihaz seçenekleri gelişiyor. Bizim ilk ben tıp fakültesine başladığımda ki fizik tedavi cihazlarıyla, uygulamalarıyla şimdikiler de bir değil. O yüzden böyle düşünmemek lazım. Muhakkak bir fizik tedavi hekimine başvurup ne yapılabileceğine karar verilmesi daha uygun olur. Yani yaşadığınız her hastalıkta karşınıza çıkan ağrıyı dindirmenin çok farklı yolu var. Evet. Yeter ki bunun için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarına başvurun. Evet. Onlardan bir tanesi bugün canlı yayınımızdaydı. Doktor Valat Miroğlu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sorun var. Yine her zaman olduğu gibi buraya gelen doktorlardan sizin için çok özel rica ediyorum. Soruları yanıtlarsanız size sosyal medyadan ulaşanlara tamam, bizi çok mutlu edersiniz. Çünkü seyircim çok söz konusu ağrı olunca gelen mesajda çok oluyor. Evet.
Muhakkak. Çok çok teşekkür ediyorum Ben kıymetli teşekkür hocam. ederim, Sağ olun. sağ olun, teşekkürler. Sevgili seyircilerimiz, şimdi programımızın bu bölümünde kulislerin en güçlü ismi gazeteci Seyhan Erdağ bizlerle birlikte olacak. Bugün ünlülerin bilinmeyen ticaret hayatına konuşacağız. Kim servetine servet kattı? Kim atılım yaptı ama battı? Az sonra Seyhan Erdağ bizlerle.